Kayıp Hazine ve Haritanın Sırrı. Londra, 1923. Yağmurlu bir sonbahar akşamıydı. Dr. James Whitmore, British Museum'daki ofisinde, bir çay fincanıyla eski belgeler karıştırıyordu. 45 yaşında, gri saçlı, gözlükçü bir arkeologdu. Hayatını eski medeniyetleri araştırmaya adamıştı. O gece, rutin bir envanter çalışması yapıyordu. Müzenin bodrum katında, yıllardır açılmamış sandıklar vardı. Osmanlı İmparatorluğundan ele geçirilmiş eşyalar, Mısır'dan getirilen parşömenler, Roma dönemine ait sikkeler. Hepsi, karmaşık bir şekilde kataloglanmayı bekliyordu. James, tozlu bir sandığın üzerindeki etiketi okudu, Constantinople, 1453 Various Documents. Konstantinopolis'in düşüşü sırasında alınmış belgeler demekti bu. Sandığı açtığında, içinde onlarca parşömen, mektup ve eski harita vardı. Çoğu, sıradan idari belgelerdi. Ama bir tanesi, James'in dikkatini çekti. Deri bir silindir içinde, sıkıca sarılmış bir parşömen. Üzerinde garip semboller vardı. James, sildiri açtı ve parşömeni dikkatlice serdi. Gözlerine inanamadı. Karşısında, çok eski bir harita vardı. Ama sıradan bir harita değil. Üzerinde, şifreli yazılar, gizemli işaretler ve bir yol haritası vardı. Haritanın üst köşesinde, Latince bir yazı, Iter ad Thesaurum Alexandri, İskender'in hazinesine giden yol. İskender mi, diye mırıldandı James. Büyük İskender mi? Eğer bu gerçekse, bu inanılmaz bir keşifti. Büyük İskender, antik dünyanın en ünlü fatihiydi. Milattan önce 4. yüzyılda, Makedonya'dan başlayarak Hindistan'a kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştu. Ama öldüğünde, muazzam zenginliğinin ne olduğu, asla tam olarak çözülememiş bir gizemdi. James, heyecanla haritayı inceledi. Çizimler, semboller. Ama çoğu anlaşılmazdı. Bu haritayı çözmek için uzmanlara ihtiyaç vardı. Hemen arkadaşı Doktor Eleanor Hayes'e telefon etti. Eleanor, bir kriptograf ve dil uzmanıydı. Cambridge Üniversitesi'nde çalışıyordu. Eleanor, hemen Londra'ya gelmen lazım. İnanılmaz bir şey buldum. Ne buldun, James? Telefonda anlatamam. Ama bu, kariyerimizin en büyük keşfi olabilir. Eleanor, merak ve heyecanla, yarın ilk trenle geliyorum, dedi. Ertesi gün, Eleanor Hayes Londra'ya vardı. 38 yaşında, kızıl saçlı, keskin zekalı bir kadındı. Diller, şifreler ve antik metinler konusunda dünyanın en iyi uzmanlarından biriydi. British Museum'daki ofiste, James onu karşıladı. Eleanor, hoş geldin. Bak şuna. Haritayı gösterdi. Eleanor, bir anlığına nefesini tuttu. Bu gerçek mi? Görünüşe göre öyle. 15. yüzyıldan kalma. Ama içeriği çok daha eski. Eleanor, haritayı dikkatle inceledi. Semboller üzerinde gezindi parmakları. Bu yazı, antik Yunanca. Ama bazı kısımlar Aramice. Ve şu işaretler, bunlar Mısır hiyerogliflerine benziyor. Yani karma bir yazı sistemi. Evet, İskender, birçok medeniyetle temasta bulundu. Belki de hazinesinin yerini, yalnızca çok dilli biri anlayabilsin diye böyle karmaşık bir şifreye kodladılar. James düşündü. Bunu çözmek için, bir ekip kurmamız lazım. Sadece ikimizin bilgisi yetmez. Kime güvenebiliriz? Marcus Cane'yi tanıyor musun? Eleanor kaşlarını çattı. Hazine avcısı Marcus Cane mi? O adam tehlikeli, James. Sadece para için çalışır. Biliyorum. Ama arkeolojik alanlarda en iyi rehberlerden biri. Eğer hazine Orta Doğu'da bir yerdeyse, onun bilgisine ihtiyacımız var. Başka kim? Doktor Ahmed Al-Raşid. Kahire Müzesi'nde çalışıyor. Eski Mısır uzmanı. Ve son olarak, İtalyan mühendis Giovanni Rossi. Antik yapıları ve tuzakları çözmede uzman. Eleanor tereddüt etti. Bu kadar kişi. Sırrı koruyabilir miyiz? Başka çare yok. Bu harita o kadar karmaşık ki, uzmanlardan bir ekip olmadan çözemeyiz. Ve böylece, ekip toplanmaya başladı. Marcus Cane, Kahire'de, bir bara oturmuştu. 40'lı yaşların başında, güneşten bronzlaşmış teni, kesik bıyıkları ve her zaman tehlike arayan gözleriyle, tipik bir maceraperestti. Gençliğinde Britanya ordusunda görev yapmıştı. Sonra, ordudan ayrılıp bağımsız hazine avcısı olmuştu. Yıllardır, Orta Doğu'da, Afrika'da, Asya'da kayıp hazineler, antik relikler peşinde koşuyordu. Bazı keşifleri yasal, bazıları değildi. Ama Marcus, kuralları pek umursamazdı.
Bir garson yaklaştı. Bay Kane, size bir telgraf geldi. Marcus, telgrafı aldı ve okudu. James Whitmore'dan geliyordu, Marcus, Londra'ya gel. Çok önemli bir iş var, İskender'in hazinesi. Marcus, gülümsedi. İskender'in hazinesi. Efsanelerle dolu bir hazine. Eğer gerçekse, bu onun hayatının en büyük keşfi olabilirdi. Ve tabii ki, çok para getirebilirdi. Ama Marcus, dikkatli bir adamdı. James Whitmore, onun tam tersi akademisyen, kurallara uyan, idealist. İkisi birlikte çalışabilirler miydi? Ne kaybedebilirim ki, diye düşündü. En azından bir bakarım. Birkaç gün sonra, Londra'ya vardı. British Museum'da, ekip ilk kez bir araya geldi. James Whitmore arkeolog, proje lideri. Eleanor Hayes kriptograf ve dil uzmanı. Marcus Kane hazine avcısı ve rehber. Doktor Ahmed Al-Raşid eski Mısır uzmanı, sakin ve bilge bir adam. Giovanni Rossi İtalyan mühendis, enerjik ve konuşkan. James, haritayı masaya serdi. Beyler, bayanlar, işte karşınızda. Muhtemelen 2300 yıl önce çizilmiş, İskender'in hazinesinin yerini gösteren bir harita. Ahmed, haritayı inceledi. Semboller gerçekten antik. Bu kesinlikle sahte değil. Giovanni, ama nereye götürüyor, diye sordu. Eleanor, işte sorun bu. Harita, şifrelenmiş. Yer isimleri, koordinatlar, hepsi kodlanmış. Marcus, şifreyi çözebilir misin? Belki. Ama zaman alacak. Ve haritanın fiziksel olarak nereye işaret ettiğini bulmak için, bölgeyi tanımamız lazım. Marcus, haritaya daha yakından baktı. Bu işaretler, sanki bir çöl bölgesini gösteriyor. Belki Mısır, belki Mezopotamya. Ahmed, İskender, Mısır'da öldü. İskenderiye'de gömüldü. Ama mezarı asla bulunamadı. Belki hazine, onun mezarıyla birlikte. Ya da, dedi James, belki hazine başka yerde. İskender, imparatorluğunun birçok yerinde zenginlik biriktirdi. Babil, Pers, Hindistan. Giovanni, o halde nereden başlayacağız? Eleanor, önce şifreyi çözelim. Sonra, haritanın işaret ettiği yere gideriz. Herkes kabul etti. Ama içlerinden bazıları, gizli planlar yapıyordu. Marcus, örneğin, hazinenin tamamını kendisi için istiyordu. Ahmed ise, hazinenin Mısır'da kalması gerektiğini düşünüyordu. Ama şimdilik, herkes aynı hedef için çalışıyordu. Sonraki günler, yoğun araştırma ve analizle geçti. Eleanor, haritadaki sembolleri tek tek inceledi. Her sembol, bir harf veya sayıya karşılık geliyordu. Bu bir Caesar şifresi değil, dedi Eleanor. Çok daha karmaşık. Belki çok katmanlı bir şifre. İlk katmanı çözünce, ikinci katman ortaya çıkıyor. Ahmed yardım etti. Antik Mısır'da, rahipler böyle şifreler kullanırdı. Sadece inisiyeler anlayabilsin diye. Günler geçtikçe, şifrenin parçaları çözülmeye başladı. İlk ipucu, nehrin kavuştuğu yer, başlangıçtır. İkinci ipucu, güneşin doğduğu yönde, 3 gün yürü. Üçüncü ipucu, dağın gölgesinde, kayalara bak. Marcus, haritaya baktı. Nehrin kavuştuğu yer. İki nehrin birleştiği bir yer mi? Ahmed, Mezopotamya'da, Dicle ve Fırat nehirleri birleşir. Belki orası. James, ya da Mısır'da, Nil'in kolları. Ama bu çok belirsiz. Giovanni, belki de fiziksel olarak orada olmamız lazım. Harita, sadece bir başlangıç noktası veriyor. Gerisi, sahada keşfedilecek. Eleanor, haklısın. Bu harita, bir yol gösterici. Ama aslında hazine avcıları için bir test. Sadece gerçekten yetenekli olanlar, sonuna kadar gidebilir. Marcus gülümsedi. İşte bu benim işim. Ekip, Mezopotamya'ya gitmeye karar verdi. Irak, o zamanlar İngiliz mandası altındaydı ve arkeolojik çalışmalar için izin almak nispeten kolaydı. Bağdat'a vardıklarında, sıcak ve tozluydu. Şehir, antik medeniyetlerin izleriyle doluydu. Her köşede, tarihin derin kokusu vardı. Bir rehber tuttular, yerel bir adam, Yusuf adında. Yusuf, bölgeyi iyi tanıyordu ve ayrıca birkaç dil konuşuyordu. "Hoş geldiniz," dedi Yusuf. "Sizi nereye götürmemi istiyorsunuz?" James, Dicle ve Fırat nehirlerinin birleştiği yere. Yusuf düşündü. Ah, Kurna. Eski efsanelere göre, Aden bahçesinin orada olduğu söylenir. "Bizi oraya götürebilir misin?" "Elbette. Ama zor bir yolculuk olacak. Çöl, sıcak, haydutlar." Marcus, "Haydutlarla ilgilenebilirim," dedi ve belindeki tabancayı gösterdi. Yusuf, endişeyle baktı ama bir şey demedi.
Yolculuk birkaç gün sürdü. Develere bindiler, çölleri geçtiler, köylerden geçtiler. Her gece, kamp kurdular ve ateş başında sohbet ettiler. Bir gece, Giovanni sordu, Doktor Whitmore, sizce bu hazine gerçekten var mı? Yoksa sadece bir efsane mi? James, ateşe bakarak düşündü. Bilmiyorum, Giovanni. Ama efsanelerin çoğu, bir gerçeklik çekirdeğine dayanır. Belki hazine yoktur. Ama arama süreci, zaten bir keşiftir. Ahmet, İskender, öldüğünde muazzam zenginlikler bıraktı. Altın, mücevher, sanat eserleri. Bunların hepsi bir yerde olmalı. Marcus, eğer varsa, ben bulacağım, dedi kendinden emin bir şekilde. Eleanor, ona şüpheli baktı. Marcus'un niyetleri, diğerlerinden farklıydı. Kurna'ya vardıklarında, karşılarında nehirlerin birleştiği görkemli bir manzara vardı. İki büyük nehir, burada bir oluyordu. İşte, dedi Yusuf, Dicle ve Fırat'ın kavuştuğu yer. James, haritayı çıkardı. Haritaya göre, burası başlangıç noktası. Şimdi, güneşin doğduğu yönde, 3 gün yürü, diyor. Giovanni, güneş doğudan doğar. Yani doğuya doğru 3 gün yürüyeceğiz. Ama Marcus, bekleyin, dedi. Antik çağda, güneşin doğduğu yer, sadece doğuyu mu gösterir? Yoksa özel bir gün mü kastetmiş? Gün dönümü, ekinoks. Eleanor, iyi nokta. Ama şimdi hangi mevsimi düşünmeliyiz? Ahmet, İskender, güz aylarında öldü. Belki güz ekinoksu. Ama hesaplamalar karmaşıktı. Günler geçti ve ekip, doğuya doğru ilerledi. Çöl, acımasızdı. Sıcaklık gündüz 45 dereceyi buluyordu. Susuzluk, yorgunluk. Üçüncü günün akşamı, uzakta bir dağ silsilesi göründü. İşte, dedi James, harita, dağın gölgesinde, kayalara bak, diyor. Dağa yaklaştılar. Dik kayalıklar, mağaralar. Ama nerede bakmalılardı? Giovanni, kayaları incelemeye başladı. Saatlerce aradılar. Ve sonunda, bir mağaranın duvarında, çok eski bir kabartma buldular. İskender'in yüzü. Ve altında, yine şifreli bir metin. Eleanor, heyecanla metini okudu. Bu bir yön tarifi. Yıldızların gözetiminde, batının sonuna ilerle. Sanırım bir sonraki ipucu, batıda. Marcus, demek hazine burada değil. Bir sonraki durağa gitmeliyiz. Ama o sırada, silah sesleri duyuldu. Aniden, kayaların arkasından bir grup silahlı adam çıktı. Yüzleri kapalıydı, ellerinde tüfekler vardı. Kimsiniz siz, diye bağırdı liderleri Arapça. Yusuf, korku içinde tercüme etti. Diyor ki, hazine avcıları olduğunuzu biliyor. Burada hakkınız yok. Marcus, hızla tabancasını çekti. Geri çekilin. Burada yasal bir arkeolojik çalışma yapıyoruz. Ama haydutlar gülüştü. Yasal mı? Burada kanun yok. Sadece güçlü olanın kuralı var. Bir çatışma başladı. Marcus ve haydutlar arasında silahlar patladı. James, Eleanor ve diğerlerini korumaya çalıştı. Giovanni, bir taşın arkasına saklandı. Bizi öldürecekler. Ahmet sakin kalmaya çalışıyordu. Sakin olun. Belki pazarlık yapabiliriz. Ama Marcus, ateş etmeye devam ediyordu. Birkaç dakika sonra, haydutlardan ikisi yaralandı ve geri kalanlar çekildi. Geri dönecekler, dedi Yusuf endişeyle. Ve daha fazla adamla gelecekler. Hemen buradan ayrılmalıyız. Ekip, hızla eşyalarını topladı ve bölgeden uzaklaştı. O gece, kamp ateşinin başında, herkes gergindi. Bu haydutlar nereden bildi buraya geleceğimizi, diye sordu Eleanor. James, şüpheli Marcus'a baktı. İyi soru. Kim sizce konuşmuş olabilir? Marcus, savunmaya geçti. Ben değilim. Neden kendi hayatımı tehlikeye atayım? Ama güven sarsılmıştı. Ekip içinde şüpheler baş göstermeye başladı. Ekip, Mezopotamya'dan ayrılmaya karar verdi. Çok tehlikeliydi. Kahire'ye geri döndüler, Ahmet'in müzede daha fazla araştırma yapabilecekleri için. Kahire, Bağdat'tan çok daha güvenliydi. Ama burada da zorluklar vardı. Mısır hükümeti, yabancı hazine avcılarına karşı şüpheliydi. Ahmet, müzedeki ofisinde ekibi topladı. Artık daha dikkatli olmamız lazım. Eğer Mısır yetkilileri bizim hazine avı yaptığımızı öğrenirse, hepimizi dışarı atarlar. James, o halde, bu resmi bir arkeolojik araştırma gibi görünmeli. Hazine lafını kullanmayalım. Eleanor, haritaya tekrar baktı. Bir sonraki ipucu, batının sonuna ilerle, diyordu. Batı, Mısır'ın batısı, Libya çölü. Ama, sonuna, ne demek? Ahmet, antik Mısırlılar için, batı ölümü simgeledi.
Güneş batıda batardı, ölüler ülkesine giderlerdi. Belki bu, Ölüler Vadisi'ni işaret ediyor? Giovanni, Ölüler Vadisi, Nil'in batı kıyısında, Luxor yakınlarında. O halde oraya gitmemiz lazım, dedi James. Ama Marcus, başka bir şey düşünüyordu. O gece, gizlice yerel bir tüccara bir mesaj gönderdi. Hazine ipucu var, iyi para veririm. Marcus, ekipten ayrılmayı düşünüyordu. Hazineyi tek başına bulmayı planlıyordu. Ekip, Luxor'a gitti. Burası, antik Thebes şehrinin kalıntılarının bulunduğu yerdi. Muhteşem tapınaklar, devasa heykeller, firavunların mezarları. Ölüler Vadisi'nde, yüzlerce mezar vardı. Ama hangisi, İskender'in hazinesine götürüyordu? Eleanor, haritanın bir başka bölümünü çözmeye çalıştı. Burada bir sembol var. Bir ANKH Mısır'ın hayat sembolü. Ve yanında bir sayı, 18. Ahmed, 18. Belki 18. hanedana ait bir mezar? Giovanni, ya da 18. sıradaki mezar? Ölüler Vadisi'nde onlarca mezar vardı. Ekip, sistematik olarak aramaya başladı. Üçüncü gün, küçük bir mağara girişi buldular. Giriş, kısmi olarak toprakla kaplıydı. Giovanni, mühendislik bilgisiyle, girişi açmaya başladı. Dikkatli olun, dedi Ahmed. Eski mezarlar, tuzaklarla dolu olabilir. Giovanni, dikkatle ilerledi. Taşları kaldırdı, toprağı kazıdı. Ve sonunda, dar bir geçit ortaya çıktı. İşte, bir giriş. James, feneriyle içeri baktı. Dar, karanlık bir koridor. Duvarlar, hiyerogliflerle kaplıydı. Bu gerçek bir mezar, dedi Ahmed heyecanla. Ve çok eski. Ekip, yavaşça içeri girdi. Hava boğucuydu, nefes almak zordu. Her adımda, dikkatli oluyorlardı. Koridor, bir odaya açıldı. Odanın ortasında, bir taş sandık vardı. Ve duvarlarda, daha fazla yazı. Eleanor, yazıları okudu. Bu İskender'den bahsediyor. Burada, Büyük Fatih yatmaz. Ama onun hediyesi ebedidir. Hediye mi, dedi Marcus. Hazine demek mi? Taş sandığı açtılar. İçinde, altın bir heykelsik vardı. İskender'in küçük bir büstü. Ve altında, başka bir parşömen. Eleanor, parşömeni açtı. Bu haritanın devamı. Bir sonraki yer gösterilmiş. James, nereye? İskenderiye'ye. İskender'in kendi şehrine. İskenderiye, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki görkemli bir şehirdi. İskender tarafından kurulmuştu ve yüzyıllar boyunca, bilim ve kültürün merkezi olmuştu. Ama şimdi, 1920'lerde, şehir modernleşmişti. Antik yapıların birçoğu yıkılmış veya gömülmüştü. Ekip, şehre vardığında, yeni parşömendeki ipuçlarını inceledi. Denizin altında, kayıp saray. Işığın rehberliğinde, kapı açılır. Ahmed, İskender'in sarayı, muhtemelen şu an denizin altında. Yüzyıllar önce, bir deprem şehrin bir kısmını suya gömdü. Giovanni, o halde, su altı araştırması yapmamız lazım. Marcus, bu işi nasıl yapacağız? Dalgıç ekipmanı, tekne, izinler. James, Ahmet'in müzedeki bağlantıları var, belki yardımcı olabilir. Ahmet, yerel yetkililere ricada bulundu ve sonunda, deniz araştırması için izin aldılar. Küçük bir tekne, dalgıç ekipmanları. İskenderiye limanının yakınlarında, antik liman kalıntıları vardı. Ekip, su altında aramaya başladı. ILK günler, sadece eski taşlar, kırık sütunlar buldular. Ama dördüncü gün, Giovanni su altında ilginç bir yapı keşfetti. Büyük bir kapı. Ve kapının üzerinde, bir sembol güneş. Işığın rehberliğinde, kapı açılır, diye tekrarladı Eleanor. Belki güneş ışığı, kapıyı açıyor. Ama su altında, güneş ışığı çok zayıftı. Nasıl çalışacaktı bu mekanizma? Giovanni, mühendislik bilgisiyle düşündü. Belki eskiden, su seviyesi daha düşüktü. Ve güneş, belli bir açıda geldiğinde, kapıyı aydınlatıyordu. Işık, bir mekanizmayı tetikliyordu. O halde, mekanizmayı manuel olarak çalıştırabiliriz, dedi James. Giovanni, kapıyı inceledi. Eski, paslanmış bir mandal buldu. Güçlükle, mandalı açmayı başardı. Kapı, yavaşça açıldı. Arkasında, su dolu bir tünel vardı. Buraya giremeyiz, dedi Marcus. Çok tehlikeli. Ama James kararlıydı. Burada bu kadar geldik. Vazgeçmeyeceğim. Giovanni, ben gireceğim. Dalgıç ekipmanıyla, güvenli bir şekilde keşfedebilirim. Giovanni, dalgıç ekipmanıyla tünele girdi. Arkasından bir ip bağlıydı, böylece ekip onu takip edebiliyordu.
Tünel, dar ve karanlıktı. Giovanni'nin feneri, yolu aydınlatıyordu. Duvarlar, yosunlarla kaplıydı. Balıklar, etrafında yüzüyordu. Yaklaşık 100 metre ilerledi. Ve sonra, tünel genişledi ve bir odaya açıldı. Oda, su doluydu ama tavanı yüksekti. Giovanni, yüzeye çıktı ve nefes aldı. Oksijen hala vardı. İnanılmaz, diye mırıldandı. Burada hava var. Fenerinle etrafı aydınlattı. Oda, tamamen kuru değildi ama kısmen kuru bölümler vardı. Duvarlarda, muhteşem duvar resimleri. İskender'in zaferlerini anlatan sahneler. Ve odanın diğer ucunda, büyük bir kapı daha. Bu kapı, kapalıydı ve üzerinde karmaşık bir kilit vardı. Giovanni, ipe çekti, ekibe işaret verdi. Yavaş yavaş, diğerleri de tünelden geçti ve odaya vardılar. Bu inanılmaz, dedi Eleanor. 2300 yıllık bir oda ve hala nispeten korunmuş. Ahmet, duvar resimlerini inceledi. Bu, İskender'in Mısır'a gelişini anlatıyor. Ve şurada, onun ilah olarak tanınması. James, kapıya yaklaştı. Bu kilit, çok karmaşık. Giovanni, açabilir misin? Giovanni, kilidi inceledi. Bu, antik bir mekanizma. Ama prensipleri modern kilitlerle benzer. Bana biraz zaman verin. Saatler geçti. Giovanni, dikkatle çalıştı. Sonunda, bir klik sesi duyuldu. Kapı, yavaşça açıldı. Arkasında, merdivenleri inen bir geçit vardı. Hazine aşağıda olmalı, dedi Markus heyecanla. Merdivenleri indiler. Her adımda, duvarları kontrol ettiler. Çünkü antik mezarlar, izinsiz girenleri durdurmak için tuzaklarla doluydu. Giovanni, dikkatle ilerledi. Ve birden, tabanın bir taşı hafif çöktü. "Dur," diye bağırdı. Ama çok geçti. Duvarlardan, oklar fırladı. Herkes yere yattı. Oklar, duvarlara saplandı. "Hala çalışıyorlar," dedi Markus şaşkınlıkla. 2300 yıl sonra, tuzaklar hala aktif. "Çok dikkatli olmalıyız," dedi James. "Her adımımız ölümcül olabilir." Yavaş yavaş, her taşı test ederek ilerlediler. Bir sonraki tuzak, tavandan düşen ağır taşlardı. Giovanni, mekanizması durdurdu. Sonunda, merdivenin sonuna ulaştılar. Karşılarında, büyük bir bronz kapı vardı. Kapının üzerinde, İskender'in arması. "İşte bu olmalı," dedi Eleanor. Hazine odasının girişi. Kapıyı açmaya çalıştılar. Ama kapı, çok ağırdı. Hep birlikte ittiler. Yavaş yavaş, kapı açıldı. Ve içeriden, altın bir parıltı geldi. Oda, muazzamdı. Tavanı yüksek, duvarları altın levhalarla kaplıydı. Ve ortada, onlarca sandık vardı. Ekip, nefeslerini tutarak içeri girdi. Markus, bir sandığı açtı. İçinde, altın sikkeler, mücevherler, değerli taşlar. "Gerçek," diye bağırdı. "Hazine gerçek." Başka sandıklar açtılar. Bazılarında, antik silahlar. Bazılarında, heykeller. Bazılarında, el yazmaları. Eleanor, bir parşömen aldı. Bu Aristoteles'in kaybolan bir eseri olabilir. İskender, Aristoteles'in öğrencisiydi. Belki bunları sakladı. Ahmet, bir heykel inceledi. Bu, Mısır tanrısı Horus. Çok nadir bir eser. Giovanni, odanın mimarisine hayrandı. Bu oda, mühendislik harikası. Nem kontrolü, havalandırma. Her şey düşünülmüş. James, gülümsedi. "Bulduk. Yıllarca aranan hazineyi bulduk." Ama o anda, arkadan bir ses geldi. "Evet, buldunuz. Ve şimdi, ben alacağım." Markus, tabancasını çekmiş, ekipe doğru nişan alıyordu. "Markus," diye bağırdı James. "Ne yapıyorsun?" "Üzgünüm James," dedi Markus soğuk bir şekilde. "Ama bu hazine, çok değerli. Ve ben paylaşmayı sevmem." Eleanor, öfkeyle baktı. "Sen bizi kullandın. Baştan beri planın buydu." "Evet," dedi Markus. "Sizin bilginize ihtiyacım vardı. Ama artık hazineyi bulduk. Siz artık gereksizsiniz." Ahmet, sakin kalmaya çalıştı. "Markus, bunu yapma. Bu hazine, insanlığın ortak mirası. Bir müzede olmalı." "Müze mi?" Markus güldü. "Hayır. Bu hazine, beni çok zengin yapacak. Dünya çapında koleksiyonerler, bunun için milyonlar ödeyecekler." "Giovanni, bizi öldürecek misin?" Markus duraksadı. "Hayır. Öldürmek istemiyorum. Ama sizi burada bırakacağım. Dışarı çıkmak için haritaya ihtiyacınız olacak. Ve haritayı ben alıyorum." Haritayı James'ten kaptı. Sonra, birkaç sandık altın ve mücevher aldı, bir çantaya doldurdu. "Geri döneceğim," dedi. "Hazinenin tamamını almak için. Ama o zamana kadar, siz burada tıkılı kalacaksınız."
Ve bronz kapıyı çarparak çıktı. Dışarıdan, kapıyı bir şeyle bloke etti. Ekip, şok içindeydi. "Nasıl çıkacağız?" diye panikle sordu Giovanni. James, kapıyı itmeye çalıştı. Ama kımıldamıyordu. "Sakin olun," dedi Eleanor. "Bir yol buluruz." Saatler geçti. Ekip, hazine odasında mahsur kalmıştı. Oksijen azalıyordu, su ve yiyecek yoktu. Giovanni, odanın her köşesini inceledi. Burada başka bir çıkış olmalı. Antik mimarların genelde, alternatif yollar bırakırlardı. Ahmet, duvarlara baktı. "Burada bir hiyeroglif dizisi var, belki talimat." Eleanor, okumaya çalıştı. "Diyor ki, güneşin gözü, yolu gösterir." "Ne demek bu?" James, tavana baktı. Orada, bir güneş sembolü vardı. Ve sembolün ortasında, küçük bir delik. "Işık," dedi James. "Belki güneş ışığı, buradan geldiğinde, bir mekanizmayı tetikliyor. Ama şu an gece yarısıydı. Güneş ışığı gelmeyecekti. Giovanni, feneri kullanabiliriz. Belki güneş ışığını simüle edebiliriz." Fenerini, delige tuttu. Işık, içeriden geçti ve duvarda bir yere yansıdı. O noktada, gizli bir düğme vardı. Giovanni, düğmeye bastı. Ve aniden, duvarın bir kısmı kaydı. Gizli bir geçit açıldı. "İşte," diye bağırdı Giovanni. "Çıkış yolu." Geçide girdiler. Dar ve karanlıktı ama başka çareleri yoktu. Uzun bir süre, tünelde ilerlediler. Sonunda, tünel yükselmeye başladı. Ve bir merdiven gördüler. Merdiveni çıktılar ve bir taş kapıya vardılar. James, kapıyı itti. Açıldı. Ve kendilerini, İskenderiye'nin kenar mahallelerinden birinde, eski bir binanın bodrum katında buldular. Özgürdüler. Ama Marcus'u bulmak gerekiyordu. Adam, hazinenin bir kısmını çalmıştı ve geri dönüp daha fazlasını almayı planlıyordu. James, yerel polise haber vermeyi düşündü. Ama Eleanor, "Hayır," dedi. "Eğer polisi ararsak, hazinenin varlığı açığa çıkar. Ve o zaman, herkes peşine düşer. Kaos olur. O halde ne yapacağız? Marcus'u kendimiz bulacağız. Ahmet, onun nereye gideceğini tahmin edebiliriz. Eğer hazineyi satmak istiyorsa, kara borsaya gitmesi lazım. Kahire'de, böyle şeyler için sadece birkaç yer var." Kahire'ye döndüler. Ve Ahmet'in bağlantıları sayesinde, kara borsanın nerede olduğunu öğrendiler. Gece vakti, eski çarşının karanlık bir köşesinde, şüpheli karakterlerle dolu bir han vardı. Marcus, oradaydı. Elindeki çanta, altınla doluydu. Bir tüccarla pazarlık yapıyordu. Bu, antik Yunan sikkele çok nadir. En az 50.000 sterlin eder. Tüccar, sikkeleri inceledi. "Belki. Ama nereden buldun? Bu seni ilgilendirmez. Para verirsen, senin." O sırada, ekip içeri girdi. "Marcus," diye bağırdı James. Marcus, şaşırdı. "Siz, nasıl çıktınız? Senin zannettiğin kadar aptal değiliz," dedi Eleanor. Marcus, tabancasını çekti. "Geri çekilin, yoksa ateş ederim." Ama Ahmet, sakin bir şekilde, "Marcus, etrafına bak," dedi. Marcus, etrafına baktı. Hanın içindeki diğer insanlar, hepsi ona bakıyordu. Çoğu, silahlıydı. Çünkü burada yabancılara güvenilmezdi. "Tüccar, sen kimsin?" diye sordu Marcus'a. "Bu eşyaları nereden çaldın?" Marcus, köşeye sıkışmıştı. Tabancasını indirdi. James, çantayı aldı. "Bu eşyalar, müzeye ait. Sen çaldın." Polisi çağırdılar. Marcus tutuklandı. Hazineyi satmaya çalışmaktan, tarihi eser kaçakçılığından suçlandı. Ertesi gün, ekip hazineye geri döndü. Bu sefer, resmi izinlerle ve Mısır hükümetinin desteğiyle. Hazine odası, dikkatle boşaltıldı. Her eşya, kataloglandı ve Kahire Müzesi'ne götürüldü. Hazinenin değeri, muazzamdı. Maddi olarak milyonlarca sterlin değerindeydi. Ama tarihi değeri, ölçülemezdi. Aristoteles'in kaybolan el yazmaları, Mısır'ın nadir heykelleri, antik silahlar. Hepsi, insanlık tarihinin önemli parçalarıydı. Bir basın toplantısı düzenlendi. James, Eleanor, Ahmet ve Giovanni, keşfi açıkladılar. "Bu, yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri," dedi James. "İskender'in hazinesi, sadece altın ve mücevher değil. Bilgi, sanat, tarih. Hepsi burada." Gazetecilerden biri sordu, "Bay Whitmore, hazineyi bulmak nasıl bir duygu?" James gülümsedi. "Harika. Ama asıl gurur duyduğum şey, bunu insanlıkla paylaşıyor olmamız. Bu hazine, bir müzede olacak. Herkes görebilecek.
Eleanor ekledi, ve bu, bilimsel araştırmalar için çok değerli. Antik dünyanın sırlarını çözmemize yardımcı olacak. Ahmed, Mısır halkı adına, bu keşiften gurur duyuyoruz. Bu, bizim tarihimiz. Giovanni, ve mühendislik açısından, o antik odanın tasarımı inanılmaz. Modern mühendisler bile öğrenebilir ondan. Sonraki aylarda, hazine sergisi açıldı. Kahire Müzesi'nde, özel bir bölüm tahsis edildi. Binlerce insan, her gün geldi görmek için. Çocuklar, İskender'in hikayesini öğrendiler. Öğrenciler, antik medeniyetleri incelediler. Akademisyenler, el yazmalarını tercüme ettiler. Hazine, sadece bir servet değildi. Bir eğitim aracıydı, bir ilham kaynağıydı. James, Eleanor, Ahmed ve Giovanni, arkeoloji dünyasında kahramanlar haline geldi. Ödüller kazandılar, konferanslarda konuşmalar yaptılar. Ama James için en değerli şey farklıydı. Bir gün, bir çocuk müzede geldi. Bay Whitmore, dedi çocuk, sizin sayenizde ben arkeolog olmak istiyorum. James, gülümsedi. Bu mükemmel. Ama unutma, arkeoloji sadece hazine bulmak değildir. Geçmişi anlamak, tarihten ders çıkarmaktır. Anlıyorum. Ama yine de çok heyecanlı. James, çocuğun başını okşadı. Evet, öyle. Ve sen başarabilirsin. Bu arada, Marcus Kane mahkemede yargılandı. Tarihi eser kaçakçılığı, hırsızlık, silahla tehdit. Suçları ağırdı. Avukatı savundu, müvekkilim, hazinenin keşfinde önemli bir rol oynadı. Cezası hafifletilmeli. Ama savcı, o, hazineyi çalmaya çalıştı. Takım arkadaşlarını mahvetti. Ceza almalı, dedi. Mahkeme, kararını verdi. Marcus, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapiste, Marcus çok düşündü. Hayatında yanlış seçimler yapmıştı. Açgözlülük, onu yıkmıştı. Bir gün, James onu ziyaret etti. Neden geldin, diye sordu Marcus. Çünkü senin de insan olduğunu hatırlamak istedim, dedi James. Hata yaptın. Ama belki telafi edebilirsin. Nasıl? Hapisten çıktığında, gerçek bir arkeolog ol. Bilgini iyi amaçlar için kullan. Para için değil, tarih için çalış. Marcus, başını salladı. Belki. Ama güven kazanmak zor olacak. Zor ama imkansız değil. 2 yıl sonra, ekip tekrar bir araya geldi. Başka bir proje için. Bu sefer, Uzak Doğu'da, Kamboçya'da, Angkor Wat tapınaklarında kayıp bir kutsal emanet arıyorlardı. James, Eleanor, Ahmed ve Giovanni. Hepsi, deneyimli ve ünlü arkeologlardı artık. İlk gün, Angkor Wat'ın önünde durdular. İşte, dedi Eleanor. Yeni bir macera. Umarım bu sefer ihanet olmaz, dedi Giovanni şaka yaparak. Olmayacak, dedi James. Çünkü artık kime güvenebileceğimizi biliyoruz. Ahmed, tapınağa baktı. Her keşif, bir ders. İskender'in hazinesi, bize açgözlülüğün tehlikesini öğretti. Şimdi, bu tapınak bize ne öğretecek? Bilmem, dedi James. Ama öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Ve 4 arkadaş, tapınağa doğru yürüdüler. Yeni sırlar, yeni tehlikeler, yeni keşifler onları bekliyordu. Ama İskender'in hazinesi hikayesi, henüz tam olarak bitmemişti. Çünkü haritada, hala çözülmemiş bir son bölüm vardı. Eleanor, Londra'daki ofisinde, haritayı tekrar inceliyordu. Bir yıldır, bu haritanın her santimetrene bakmıştı. Ve son bölümde, garip bir sembol fark etti. Bir anahtar. Ve yanında bir metin, son kapı, sadece bilgi olana açılır. Son kapı mı, diye düşündü Eleanor. Hazinede başka bir oda mı var? Hemen James'e yazdı. James, Angkor Wat'tan geri Kahire'ye döndü. Birlikte, hazineye geri gittiler. Müze yetkililerinden izin aldılar ve hazine odasını tekrar araştırdılar. Giovanni, duvarları detaylı bir şekilde inceledi. Burada, diğer duvarlara göre daha ince bir bölüm var, belki gizli bir oda. Dikkatle, duvarın o bölümünü söktüler. Ve gerçekten de, arkasında küçük bir oda vardı. Oda, çok küçüktü. Ama içinde, sadece bir şey vardı. Bir taş tablet. Eleanor, tableti aldı ve okudu. Yazı, antik Yunancaydı. İskender'in vasiyeti, diye fısıldadı. Bu, onun son vasiyeti. James, ne yazıyor? Eleanor, yüksek sesle okudu. Ben, Büyük İskender, Makedonya Kralı, Asya'nın Fatihi, bu sözleri yazıyorum. Ölüm yaklaşıyor. Ama biliyorum ki, adım ebedi olacak. Bu hazine, altın ve mücevher olarak değerlidir. Ama asıl değeri, bilgidir.
Burada sakladığım el yazmaları, sanat eserleri, hikayeler. Bunlar, medeniyetin hazinesidir. Kim bulursa bulsun, rica ediyorum, bunları koruyun. Paylaşın, insanlara öğretin. Çünkü gerçek zenginlik, bilgidir. Gerçek güç, hikmetir. Ve eğer bu sözleri anlarsanız, o zaman gerçekten bilge birisiniz. Size olan son dileğim, dünyayı, daha iyi bir yer yapın. Eleanor, tableti bitirdiğinde, herkes sessizdi. Ne güçlü sözler, dedi Ahmed. Evet, dedi James. Ve biz, bu vasiyeti gerçekleştirdik. Hazineyi koruduk, paylaştık ve insanlara öğrettik. Giovanni, İskender, bizden 2300 yıl önce yaşadı. Ama mesajı hala geçerli. Eleanor başını salladı. İşte bu yüzden, tarih önemli. Geçmiş, bize bugün için dersler verir. 10 yıl geçti. 1933 yılıydı. Dünya, büyük buhranın etkilerinden kurtulmaya çalışıyordu. Ama İskender'in hazinesi, hala insanlara umut veriyordu. Müzedeki sergi, dünya çapında ünlüydü. Başka ülkelerden gelen ziyaretçiler, özellikle hazinenin öğretiyi görmek için geliyorlardı. James, artık 60 yaşındaydı. Emekliye ayrılmıştı ama hala danışman olarak çalışıyordu. Eleanor, kendi araştırma enstitüsünü kurmuştu. Antik şifreleri çözme konusunda dünyanın en iyi uzmanıydı. Ahmed, Kahire Müzesi'nin müdürü olmuştu. Mısır'ın kültürel mirasını korumak için çalışıyordu. Giovanni, İtalya'ya dönmüştü. Orada, antik Roma yapılarını restore ediyordu. Ama hepsi, her yıl bir araya geliyordu. İskender'in hazinesinin bulunduğu günü kutlamak için. Bir gün, toplantılarından birinde, genç bir kadın onları ziyaret etti. İsmi Sarah Thompson'dı, bir gazeteciyi. Doktor Whitmore, dedi Sarah, ben sizin hikayenizi yazmak istiyorum. İskender'in hazinesini nasıl bulduğunuzu, ne yaşadığınızı. Bu, ilham verici bir hikaye. James gülümsedi. İlham verici mi? Biz sadece işimizi yaptık. Ama yaptığınız iş, olağanüstüydü. Ve insanlara gösterdi ki, tarih sadece kitaplarda değil, etrafımızda yaşıyor. Eleanor, eğer yazacaksan, bir şeyi unutma. Bu hikaye, sadece hazine bulmakla ilgili değil. Ekip çalışması, güven, fedakarlık ve bilgiyi paylaşma hakkında. Sarah, not aldı. Anlıyorum. Ve Marcus Kane, o ne oldu? Ahmed, Marcus, hapisten çıktı. Şimdi Güney Amerika'da yaşıyor. Küçük bir müze işletiyor. Gerçek bir arkeolog oldu sonunda. Yani telafi etti. Evet, herkes hata yapabilir. Ama önemli olan, o hatadan ders çıkarmak. Sarah'ın makalesi yayınlandığında, dünya çapında ilgi gördü. İnsanlar, tekrar İskender'in hazinesi hakkında konuşmaya başladı. Yeni bir nesil, arkeoloji ve tarih merak etti. Üniversitelerde, arkeoloji bölümlerine başvurular arttı. Bir öğrenci, James'e mektup yazdı. Sayın Doktor Whitmore, sizin hikayenizi okudum ve çok etkilendim. Ben de arkeolog olmak istiyorum. Ama bazen, bütün büyük keşifler zaten yapıldı, benim için ne kaldı, diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? James, cevap yazdı. Sevgili öğrenci, dünya, hala keşfedilmemiş sırlarla dolu. Her gün, yeni arkeolojik siteler bulunuyor. Antik metinler çözülüyor. Tarih, yeniden yazılıyor. Ama unutma, arkeoloji, sadece hazine bulmak değildir. Geçmişi anlamak, insanlığın hikayesini öğrenmektir. Ve bu, asla bitmez. Sen de bir arkeolog olursan, belki büyük bir hazine bulmazsın. Ama belki küçük bir köyün tarihini aydınlatırsın. Belki bir ailenin hikayesini anlatırsın. Ve bu, bir hazine kadar değerlidir. Hayallerinin peşinden git. Ve asla pes etme. Doktor James Whitmore, 1945 yılı. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmişti. Dünya, yeniden inşa ediliyordu. James, artık 70 yaşındaydı. Sağlığı bozulmuştu ama hala tutkusu sönmemişti. Bir gün, Eleanor ona bir haber getirdi. James, İskenderiye'de, deniz dibinde yeni bir keşif yapıldı. Antik bir gemi batığı ve gemide, İskender'in armasını taşıyan bir sandık bulunmuş. James'in gözleri parladı. Gerçekten mi? Ne var içinde? Henüz açılmadı. Seni bekliyorlar. James, son bir kez İskenderiye'ye gitti. Eleanor, Ahmed ve Giovanni de oradaydı. Deniz dibinden çıkarılan sandık, müzeye getirilmişti. Ekip, bir araya geldi. İşte, dedi Ahmed. Son bir keşif daha. Sandığı açtıklarında, içinde bir mektup vardı. İskender'in kendi el yazısıyla.
Eleanor, titreyerek okudu. Eğer bu mektubu okuyorsan, demek ki hazinemi bulmuşsun. Tebrik ederim. Ama bil ki, gerçek hazine, altın değildir. Yolculuğun kendisidir. Arkadaşlarınla birlikte geçirdiğin zamanlar, öğrendiğin dersler ve insanlığa bıraktığın iz. Ben, bir Fatih olarak anılıyorum. Ama umarım, bir öğretmen olarak da anılırım. Çünkü öğrendiklerimi, paylaştım. Sen de öyle yap. Öğren, paylaş ve ilham ver. İskender. James, mektubu bitirdiğinde, gözleri doluydu. Ne güzel sözler. Eleanor, İskender haklıydı. Gerçek hazine, yolculuktu. Ahmet ve biz, çok güzel bir yolculuk yaptık. Giovanni, hepimiz birlikte. Ve kimseyi geride bırakmadık. James, arkadaşlarına baktı. Teşekkür ederim. Hepinize. Bu, hayatımın en güzel macerası oldu. James Whitmore, 1950 yılında öldü. Ama mirası, asla unutulmadı. İskender'in hazinesi, hala Kahire Müzesi'nde sergileniyor. Her yıl, milyonlarca insan ziyaret ediyor. Eleanor Hayes, 1965'te öldü. Ancak kurduğu enstitü, hala aktif ve dünyanın dört bir yanından öğrenciler eğitiyor. Ahmed Al-Raşid, 1972'de öldü. Ama Mısır'ın kültürel mirasını koruma çalışmaları, onun sayesinde güçlendi. Giovanni Rossi, 1980'de öldü. Ama restore ettiği Roma yapıları, bugün hala ayakta ve muhteşem. Marcus Cane, 1978'de öldü. Küçük müzesi, Güney Amerika'da hala açık ve yerel çocuklara arkeoloji öğretiyor. Ve Sarah Thompson, onların hikayesini anlatan kitap, dünya çapında bestseller oldu. Kayıp Hazine ve Haritanın Sırrı, Dört Arkadaşın Macerası, adlı eser, nesiller boyu okundu. Yüzyılda, bir öğrenci bu kitabı okudu. Anne, dedi, ben de arkeolog olmak istiyorum. Annesi gülümsedi. O halde, çalış, öğren ve asla pes etme. Çünkü dünya, hala sırlarla dolu. Ve böylece, İskender'in hazinesinin mirası, yüzyıllar boyunca devam etti. Çünkü gerçek hazine, asla kaybolmaz. Kalplerde, zihinlerde ve hikayelerde yaşar. Son.